Evet, yeni otelimdeyim. İlk kaldığım Space Otel'e çok yakın. Aşağı yukarı 500 metre kadar yukarısında kalıyor. Merkeze biraz daha yakın. Henüz oteli çekme fırsatım olmadı ama çekeceğim. Hani orayla ilgili de bir video yapacağım. Gayet güzel bir otel. Şimdi yemek yemeye gideceğim ama giderken burayla ilgili bir bilgi vermek istedim. Hindularla ilgili bir bayram şu anda. Kutlamalar yapılıyor. Ayinler düzenliyorlar her akşam. Ve şu anda da bir ibadethane, Budizmle ilgili bir ibadethane var. Orada yemek dağıtıyorlar. Herkes yemeğini alıyor. Oturup bir kenarda yiyor. Burası bir ibadethane. Şu anda da anladığım kadarıyla bu kutlamalarla ilgili yemek dağıtılıyor. Tabii bu kimin tarafından düzenleniyor bilmiyorum. Belki bir şekilde para toplanıp onunla ilgili olabilir, emin değilim. Ama enteresan bir yer. Ayakkabıyla giriliyorsa gireceğim ama girilmiyor. Evet. Evet. İçeride de birçok kişi yemek yiyor. Abi insanlar normalde de giymiyor. Yani içeriden çıkan çıplak ayakla devam ediyor. Anlamadım. Ama enteresan, mistik bir yer. Böyle peştemalli abiler. İşte din adamları mı artık bilmiyorum. Ama enteresan. Burada da yine yemek yiyen insanlar var. Burada Indian Celebration dediler. Hindistan kutlamaları dediler. Burada da çok hoş bir ağaç var. Altı çeşme yapmışlar. Nasıl olmuşsa üstünden ağaç çıkıyor. Çok enteresan. Şimdi ilk otelim geldiğim, Malezya'ya geldiğimde ilk kaldığım otelin oradaki Texas Chicken'a gideceğim. Ne yiyeyim diye düşünüyorum bir saattir, hiç canım bir şey çekmedi. Bu çok sık oluyor bende nedense bu ara. Ne yiyeceğime karar veremiyorum. Kaldığım yerlerle ilgili mi artık emin değilim. Ama lokasyon olarak güzel. Evet, ilk kaldığım yeri beğenmemiştim. Olduğu bölgeyi beğenmemiştim ama burası biraz daha yukarıda. 20. gün bugün. O yemeklerin yapıldığı bir sokak vardı. Oraya en son işte dün oradan geçtim. Ve şunu anladım ki artık o kadar da rahatsız etmiyor beni. Demek ki bir şekilde alıştım yani. Tamam, her zaman orada değilim ama kokulara alıştım herhalde. Hiçbir bilgim yok. Onun haricinde yemekle ilgili yine devam edeceğim. Yetersiz beslendiğim endişesi var. Ne demek yetersiz besleniyorum? Yani mevzu sadece karın doyurmak değil, yani sağlık açısından da düşünmek lazım. İşte proteinidir, işte yağ, ne bileyim, vitamini vesaire. Çünkü hep benzer şeyler yiyorum. Türkiye'deki hayatımda aldığım birçok besini burada tüketemiyorum. Ama şöyle bir güzelliği var. Mesela kahvaltıyla ilgili sorun yaşadım ama şu an kaldığım otelde bir hanımefendi var, Malay. İşte menü var. Oradan neyi istiyorsan söylüyorsun. O da hazırlayıp getiriyor. Fiyatlar gayet makul. Çünkü kahvaltıya yapmak istediğimde çok fazla para harcıyorum. Ama otelin müşterisi olduğum için fiyatlar gayet makul. Tabii neyin ne olduğunu anlamıyordum ilkin, bilmiyordum ama artık öğrenmeye başladım tabii. Oradan bir işte yumurta istiyorum, ne bileyim tost istiyorum. Direkt ekmeği veriyorlar, kızarmışı. Yani tost ekmeğini kızartıyor. O şekilde veriyor sana. Sen içine ne sürmek istiyorsan işte sürüyorsun. Bu da enteresan bir durum. Daha önce hiç görmemiştim. İşte reçel var, bir şeyler var orada. Bildiğim, bilmediğim bir şeyler var. İşte tost ekmeğini alıp içine sen kendin bir şey sürüyorsun. Bizdeki gibi işte yok sucuklu, yok kaşarlı yok. Zaten onların sucuk, kaşar gibi bir kültürleri de yok. Peynir diye kullandıkları şeyin peynir olmadığına da eminim diyebilirim. Peynir değil bence. Onun haricinde şunu söylemek istiyorum. Evet. Decathlon, bilmiyorum, bana mı öyle geliyor ya da ben uzun zamandır Decathlon'a mı gitmiyorum emin değilim ama burada çok uygun geldi bana. Dün gittim Decathlon'a. Bu KLCC'de, Twin Towers'un hemen yanında. Fiyatlar gayet iyi. Ben 15 ringgit'e bir çanta almıştım Malaka'dan. Fiyata uygun diye öyle rastgele aldım bir çanta. Çünkü kamerayı sürekli yanımda taşıyorum ve kamerayı koyacağım bir çantam yoktu. Sürekli elimde gezdirmem gerekiyordu kamerayı. O işimi çözdü, doğru, evet. Ama
Dün işte Decathlon'a gidince dayanamadım. O eski çantayı 15 ringgite almıştım. Bunu 25 ringgite aldım. 25 ringitte ne yapar? 8-16, 200 lira. Fakat çok güzel, çok hoş bir çanta, çok beğendim. Onun haricinde bir tane de matara aldım. Ne kadar su içtiğimi takip edemiyordum günlük. Çünkü burada normal Türkiye'deki tükettiğim sudan fazlasını tüketmem gerekiyor. O yüzden takip edebilmek için işte matara aldım. 100 lira kadar bir para da ona verdim. 100 lira mataraya verdim, 200 lira çantaya verdim, 300 lira. Bilmiyorum Türkiye'deki bunun fiyatı ne kadardır bilmiyorum ama bana Malezya'da ucuz geldi. Ucuz değilse de önemli değil. Ben çok beğendim çantayı. Onun haricinde buradaki çeşit çok fazla. Çin'e yakın olduğu için mi bilmiyorum ama çok fazla çeşit vardı. Çok güzel ürünler vardı. Hani dersiniz ya işte para olacak burada yiyeceksin. Gerçekten bir an o duruma geldim. Para olacak burada yiyeceksin. Şimdi ne kadar yol yürüdüm bilmiyorum ama takriben 8 dakika olmuş. Geleceğim yere de geldim. Demek ki 10 dakikada gelinebilecek bir yer. Hemen bir 50 metre kaldı. Onun haricinde şunu söylemek istiyorum. İşte ilk geldim. Bu benim için önemli. Yani bunu anlatmak önemli. İlk geldiğimde işte birkaç gün işte yalnızdım. Ondan sonra Bet'le tanıştık. 5-6 gün onunla beraberdim. Ondan sonra ayrıldık. İşte o gitti. Daha sonrasında otelde kalmaya devam ettim. Özgür abi vardı. Onunla da 1-2 gün beraberdik. Daha sonra Mr. Seven'la tanıştık. Sağ olsun o da şu anda bile yardımcı oluyor bana. Bir arkadaşıyla yarın buluşacağım. Kalıcı bir ev bulma konusunda, özellikle stüdyo daire bulma konusunda bana yardımcı olacak. Sonra Çinli bir arkadaşımızla tanıştım. Ondan sonra başka bir Çinli arkadaşla tanıştım. Onunla 2 gün geçirdik. Sonra beraber Kuala Lumpur'a geldik Malakka'dan. Nereye bağlayacağım? Şuna bağlayacağım. Sürekli insanlarla birlikteydim. Birileri vardı yani yanımda ya da işte konuştum, görüştüm, selamlaştım. Bu otelde de var ama belli bir samimiyet kurduğum birisi yok ve biraz boşlukta kaldım bu 2 gündür. Böyle hiçbir şey yapasım yok, hiçbir şey canım istemiyor. Enteresan bir ruh hali. Bu tabii şeyle alakalı. Yani birine alışıyorsunuz, hayatınıza biri giriyor, alışıyorsunuz. Sonra bir gün hayatınızdan çıkınca bir boşluğa düşüyorsunuz. Benimki de biraz o oldu. Böyle yalnız kaldığım gibi hissediyorum ama adam yok mu? Var, evet. Şu anda otele gitsem Sudanlı bir arkadaş var. İşte otelde çalışan arkadaşla samimiyiz. Onunla konuşuyoruz ama yine de bir eksiklik var. Demek ki yurt dışına tek başına çıkılmaması lazım. Bunu yaşamamak için. Alışılır mı? Buna alışılır ama tek olmaya da alışılır ama insan istiyor yanında birisini. Muhabbet edecek birisi olsa çok iyi olur. Ya da burada bir arkadaş henüz edinemedim. Çünkü sürekli yer değiştirdiğim için sabit bir yerde olmadığımdan dolayı buranın yerlisi biriyle henüz bir bağımız olmadı. Ya da olduysa da çok kısa sürüyor. Çünkü sürekli yer değiştiriyorum. Bu kaçıncı kaldığım yer bilmiyorum. Artık sayamıyorum. 5. 6. kaldığım yer, farklı yer. Malakka'ya gittim geldim. Şudur budur ama bir problem var mı? Yok. Gayet memnunum. Biraz fazla para harcıyorum dışarıda yemek yediğim için. Sabit bir evim ya da bir mutfağım, bir odam olmadığı için biraz fazla para harcıyorum. Bu da tabii ki çok sıkıntı bir durum. Parayı idareli kullanma açısından problem. Dengesiz besleniyorum. Neden? Çünkü dediğim gibi mutfak yok. İstediğim şeyi istediğim zaman yiyemiyorum. Eğer bir mutfağım olsaydı kendim de bir şeyler yapabilirdim. Şu anda yapamıyorum. Ne yiyeyim? İşte geldim Texas Chicken'a tekrar. Burası da eski ilk kaldığım otelin sokağı. Tabelayı ben görüyorum ama bilmiyorum gözüküyor mu? Space Hotel orada. Burası da Jalan Petaling. İlk geldiğimde burada 3 gün kalmıştım. Daha sonra da tekrardan yolum düştü ama en son kaldığım otel buraya gayet yakın. Ben de bildiğim için buraları yemek yemeye Texas Chicken'a geldim. Ve eğer yurt dışına çıkarsanız, bir yerde Texas Chicken görürseniz kesinlikle Meksikana Burger'ı denemeniz gerekiyor. Acısıyla, yani hafif acılı bir hamburger ama çok güzel. Bilmiyorum, ben Türkiye'de böyle hamburger yemedim. Kesinlikle denemelisiniz. Şiddetle tavsiye ediyorum. Ve çok açım, ben gidiyorum. İyi günler dilerim. Şimdi siparişimi verdim ve hazırlanmasını bekliyorum ama olayı biraz göstermek istiyorum. Siparişi verdim, parayı ödedim ve şu anda hazır. Evet. Thank you. Şimdi menüyü aldık ama şuraya bir yere bırakmam lazım. Evet. Menüyü sipariş verdiğinizde, parayı ödediğinizde bir tane de böyle karton bardak veriyorlar.
Böyle kendin istediğin kadar bitirdiğin zaman tekrardan gelip alabilirsin. Herhangi bir sınırı yok ama buradaki mevzu ne? Tek kişilik. Yani bir tane bardak veriyor. O yüzden bir kişilik, bir kişi istediği kadar içebiliyor. Gayet güzel. Şimdi şöyle müsait bir yere oturacağım. Nereye otursak, şu cam kenarı iyiydi ama neyse. Videoyu çok uzun çekemeyeceğim. Çünkü çok açım. Hamburgerimiz bu. Kesinlikle efsane bir şey, denemelisiniz. Patatesimiz, içeceğimiz, ayrıyeten sos alınan bir yer var da ben yemiyorum sos. Tabii keşke sarımsaklı mayonez olsaydı iyi olurdu. Ama yok maalesef. Ve burada kapatıyorum, çok acı.